Merhaba, Piksel Okul'a hoş geldiniz. Bu videoda herhangi bir görsel üzerinde Photoshop araçlarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz. İlk işlem olarak yeni bir dolgu ve ayar katmanı oluştur menüsünden eğrileri seçerek bir atmosfer katmanı oluşturuyoruz. Açılan sekme üzerinden önce tüm renkleri kısarak parlaklığı düşürüyoruz. Ardından seçtiğiniz görsele göre kırmızı, mavi ve yeşil renklerin dengesini ayarlamalısınız. Görselinizin renk dağılımı bu görsele yakınsa aynı ayarları kullanabilirsiniz. Oluşturduğumuz bu eğriler katmanını ileride karışmaması için isimlendirebilirsiniz. Bu katmanı seçip ön plan rengini siyah olarak ayarlıyoruz. Bunu X kısa yolu ile de yapabilirsiniz. Sonra yumuşak bir parlama efekti yakalamak için fırçanın opaklığını yükseltip akışı düşürüyoruz ve ardından mümkün olduğunca yumuşak bir fırça buluyoruz. Aynı fırçayı da kullanabilirsiniz. Tercihen fırçanın opaklığını 100, akışını ise 10 olarak ayarlıyoruz. Şimdi görselin ışık kaynağından başlayarak boyamayı yapalım. Fırçanın boyutunu alt tuşu ve sağ tıka basılı tutup sağa sola kaydırarak belirleyebilirsiniz. Yansımaları eklerken görselinizdeki ışık kaynağının konumunu göz önüne almalısınız. Fazla yansıma eklediğinizi düşünürseniz CTRL Z kısa yolu ile geri alabilir ya da X butonu ile renkleri ters çevirip geri kaldırabilirsiniz. İşlem bitince yine aynı yerden yeni bir eğriler katmanı oluşturuyoruz. Bu katmanda ise tüm renkleri açarak parlaklığı yükseltiyoruz ve diğer renkleri de görselimize göre ayarlıyoruz. Sonra CTRL-I kısa yolu ile bu katmanın rengini siyah olarak değiştiriyoruz. Son oluşturduğumuz katmanın seçili olduğundan emin olduktan sonra yine X kısa yolu ile ön plan rengini ters çeviriyoruz. İstediğimiz parlaklığı yakalayana kadar boyamaya devam ediyoruz. Akışı yükselterek daha güçlü bir parlama elde edebilirsiniz ama fazla da yükseltmeyin. Görselin detaylı bölgelerinde yakınlaştırarak daha kolay uygulama yapabilirsiniz. Katman görünürlüğü butonunu kullanarak uyguladığınız katmanın yarattığı farkı görebilirsiniz. Son eklediğimiz katmana çift tıklayarak katman stili penceresini açıyoruz. Temel katmanın ışık dengesini istediğimiz ayara gelene kadar değiştiriyoruz. Dağılım aralığı belirlemek isterseniz alt tuşuna basılı tutarak belirteci ikiye ayırabilirsiniz.
Yine aynı yerden yeni bir eğriler katmanı oluşturuyoruz ve bu katmanın parlaklığını arttırıyoruz. Diğer renk ayarları görsele göre değişiklik gösterebilir. Şimdi katmanın rengini ters çeviriyoruz. Ardından yumuşak bir fırça seçiyoruz. Katman siyah olduğu için fırça renginin beyaz olduğundan emin oluyoruz ve uygulamaya devam ediyoruz. Yine bu katmanın da stil ayarlarını doğal bir görüntü yakalayana kadar değiştiriyoruz. Şimdi daha önce kullandığımız fırçayı seçip akışı tekrar 10'a düşürüyoruz. Gerekiyorsa siz de eski katman üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ardından yeni bir eğriler katmanı oluşturuyoruz ve yine görsele göre parlaklığı yükseltip gerekli renk ayarlarını yapıyoruz. CTRL-I komutuyla katmanın rengini ters çeviriyoruz. Ancak fırça rengi katman rengiyle aynı olursa uygulama yapamayız. Bu yüzden X kısa yolu ile fırça rengini de ters çeviriyoruz. Gerekirse fırça akışını değiştirerek daha yoğun bir ışık elde edebilirsiniz. Ayarlamaları yaptıktan sonra uygulamalara devam ediyoruz. Uygulamanın ardından gerekli olduğunu düşünürseniz katmanların renk ve parlaklık ayarlarını tekrar gözden geçirebilirsiniz. Sonra bir eğriler katmanı daha ekliyoruz ve yine görsele göre parlaklık ve renk ayarlarını yapıyoruz. Şimdi bu katmanın rengini de siyah olarak ayarlayıp fırça rengini beyaz yapıyoruz. Gerekli akış ayarını da yaptıktan sonra uygulamaya devam ediyoruz. Uyguladığınız efekti kaldırmak isterseniz X tuşu ile rengi ters çevirip kaldırabilirsiniz. Yine aynı menüyü kullanarak bir renk arama katmanı oluşturuyoruz ve görselin ışık kaynağına uygun bir renk teması buluyoruz. Bu katmanın rengini de siyah çevirdikten sonra beyaz fırçayla uygulamaya devam ediyoruz. Gerekirse fırça akışını yine değiştirebilirsiniz.
Katmanın görsel etkisini düşürmek için opaklığını da değiştirebilirsiniz. Bir eğriler katmanı daha oluşturarak biraz daha parıltı ekliyoruz. Gerekirse yine bu katmanın da stil ayarlarından ışık aralığını değiştirebilirsiniz. Şimdi yeni bir katman oluştur butonuyla bir katman daha ekliyoruz. Yumuşak ve beyaz renkli bir fırça kullanarak ışık kaynağını daha belirgin bir hale getirmek için ortasına boyutuna uygun bir nokta koyuyoruz. Sonra katman modu menüsünden renk soldurmayı seçiyoruz. Ardından son katmanın stil ayarlarını açıyoruz ve transparan şekiller katmanı kutusunun işaretini kaldırıp tamam'a basıyoruz. Yeni katmanda eklediğimiz noktanın boyutunu değiştirmemiz gerekirse taşıma aracını seçip CTRL-T kısa yoluyla yapabiliriz. İsterseniz son bir eğriler katmanı daha ekleyerek gereken son rötuşları yapabilirsiniz. Ve bu işlemle çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Bu içeriği faydalı bulduysanız yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde farklı eğitim ve uygulama videolarında görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.